Amerika'da Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine çok az kaldı. Tabii gündem oldukça yoğun. Amerikan Başkanı Joe Biden bildiğiniz gibi yarıştan çekildi. Yarışın Trump ve Kamala Harris arasında geçeceği öngörülüyor en azından şimdilik. Şimdi bu arada soykırımcı Netanyahu da onur konuğu olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Kongrede dakikalarca alkışlandı. Biden, Harris ve Trump'la da görüştü. Eski başkan ve Amerikan başkan adayı Donald Trump da dikkat çekici açıklamalar yaptı. Bakalım neler söyledi. Şimdi dedi ki Trump, Hristiyanlar çıkın ve sadece bu sefer oy verin. Amerika 4 yıl sonra düzelecek. Bir daha oy vermenize gerek kalmayacak. Ne demek bu şimdi, soracağım Yunus'a. O kadar iyi düzelteceğiz ki oy vermenize gerek kalmayacak. Yunus, yani son derece tartışmalı, tartışmaya açık sözler, cümleler. Ne demek bir daha oy vermenize gerek kalmayacak? Trump zaten demokratlar, Joe Biden, Kamala Harris, herkes tarafından bir daha seçilirse diktatör olacak, diktatörlük getirecek, Amerikan demokrasisine büyük tehdit, Amerikan kurumlarına, Amerika'nın kurulduğu o yani temellere tehdit biri olarak tanımlanırken dün akşam mitingde bir Hristiyan topluluğa konuşuyordu, evangelikler, Hristiyanlar. Bunlara konuşurken gerçekten de bu açıklamasıyla ortalığı yine karıştırdı. Yani senin de okuduğun gibi bir anda ey Hristiyanlar deyip bana oy verin, çıkın bu seferlik oy verin. Bana verirseniz oyu ben kazanırsam 4 yıl sonra sizin artık bir daha oy vermenize gerek kalmayacak dedi. Şimdi burada tam anlamıyla tabiri caizse bir şeytanın avukatlığını yapalım. Bir de diğer ihtimali konuşalım. 2 tane var. Biri biraz önce bahsettiğimiz gibi. Yani demokrasiyi ortadan kaldıracak, kurumları tasfiye edecek, seçim sistemini kaldıracak ve artık Amerika'nın hükümdarı Trump olacak. Bu bir kısmı. Diğer kısmı da ben o kadar iyi hizmet edeceğim ki, o kadar iyi atamalar yapacağım ki, mesela Anayasa Mahkemesi'ne, ki 3 tane yargıç atadı Anayasa Mahkemesi'ne. Bu bir rekor son zamanlarda. Böylelikle o mahkemenin dengesini 6 muhafazakar, 3 liberal olarak değiştirdi. Ve geçtiğimiz yıllarda, hatta şu anda da çok konuşuluyor, onlarca yıldır konuşuluyor. Amerika'da en büyük sorunlardan biri toplumda kürtajdır. Hala bu kürtaj konusunu çözebilmiş değiller. Hala Washington'da kadınların kürtaj hakları ile ilgili, kadın hakları ile ilgili müthiş tartışmalar dönmekte 2024 yılında Amerika'da. Mesela bunu koruyan kararı geri çevirdi Anayasa Mahkemesi. Ne oldu? Böylelikle tamamen eyaletlere kaldı haklar ve bazı eyaletler gerçekten de neredeyse kürtajı yasakladı. Bazıları 6 haftalık bir süre getirdi ama şöyle de söyleniyor. Mesela bir kadın için bu neredeyse bir kürtaj yasağı anlamına geliyor diye. Evet. Şöyle çok büyük tepkiler oluştu Trump'a. Neden bizim haklarımızı bu yaşlı beyaz erkekler konuşuyor? Bunun gibi birçok şeyi değiştiren Trump, bu 4 yıl içinde de ben her şeyi o kadar güzel süt liman yapacağım ki biz muhafazakar Hristiyanlar için. Bir daha oy vermeseniz de olur. Zaten biz onlarca yıl kontrol edeceğiz ülkeyi diyor. Her iki anlamda da, ikisine de baktığımızda da demokratların, liberallerin tüylerini ürpertecek, onları hani gece uyutmayacak bir açıklama. Bir daha oy vermenize gerek kalmayacak, yeter ki bana bir kere oy verin açıklaması. Peki Mesut Hocam, sizi böyle alayım mı? Siz ne dersiniz bu açıklamaya? Şimdi Yunus böyle 2 ihtimal de olabilir dedi ama şimdi baktığınızda bir daha oy vermenize gerek kalmayacak bölümüne. Kim Jong-un'a mı özeniyor? Oy vermeye gerek kalmayacak ne demek? Trump. Şimdi Kim Jong-un olmak. ama ben de Texas Üniversitesi'nde Amerikan Anayasa Hukuku okudum. Anayasa Mahkemesi, yani Supreme Court'tan bahsetti. Amerika Birleşik Devletleri sistemi yasama, yürütme ve yargı arasında check and balance dediğimiz bir fren denge sistemi kurmuştur. Yani Başkan Trump seçilse, bunlar olsa dahi, istese dahi diktatör olamaz. Ama demokratik olarak baktığımızda Amerikan başkanının yetkileri Napolyon'un yetkilerinden daha serttir. Ama bunu bilmiyor mu zaten Trump olamayacağını? Ona rağmen neden böyle bir Buradaki mesele şu. Trump'ın biraz sonra tartışacağız gördüğü denklem Amerika'nın bir savaşa girdiği. Yani ayaklarından çekerek Amerika'yı savaşa sürüklediklerini ifade ediyorlar. Kim? Biden'ın. 2 tane çıbanbaşı var. Bir tanesi Ukrayna Savaşı, ikincisi de Gazze Savaşı.
Doğru mu? Doğru. Biraz sonra konuşacağız Konuşacağız belki. hocam detaylı. Hizbullah şimdi Golan'ın bir şekilde Konuşacağız. bombardımanı muazzam bir olay. Şimdi buradaki sözlerine şöyle bakmak lazım. Bana mutlaka oy verin diyor. Şimdi iki toplumdan bunu dini ön plana çıkıyor. Ya Amerikan Anayasası'nda görülenin dışına bir çıkış var. O doğru. Evangelistlerden bunu istiyor. Ama Yahudilere de diyor ki bakın Yahudi ile Siyonizm arasındaki fark var biliyorsunuz. Yahudi seçmene de diyor ki bana oy vermeniz lazım. Eğer demokratlardan da ona yani Harris'in eşi de Yahudi biliyorsunuz. Oy veren olursa onu bir şekilde derhal doktora muayeneye gönderirim. Yani aklı selim değil demek istiyor. O zaman kimden oy istiyor? Hem Hristiyanlardan hem Yahudilerden. Peki murad ettiğine bana diyor bu seferlik bir şans daha verin. Çünkü Amerikan Anayasası'na göre bir kere daha seçilmesi mümkün değil bir defa. Yani bir demokratik devletten bahsediyoruz. İkincisi 4 yıl içerisinde düzelteceğini söylüyor. Bu Yunus'un söylediği gibi kürtaj bir mesele ama asıl mesele 20 milyon gayri resmi rakamlarda göçmenin Amerika'nın düzenini bozması ve Hispanik dediğimiz ve Orta Amerika'dan gelenlerin Amerikan devlet düzenini bozduğundan bir şekilde ifade ediyor ve Kamala Harris'e bu konuda bir şekilde yükleniyor. Sen diyor işte sınır bekçisiydin ama hiçbir şey yapamıyordun. Bu kadar başarısız bir insansın diyor. Diğer mesele bir daha oy vermenize gerek kalmayacak. Yani sizi o kadar iyi idare edeceğim ki ben zaten almayacağım bunu. Benim bakışım bu. O kadar iyi düzelteceğiz ki gerek kalmayacak. Şimdi, Yani siz diyorsunuz ki bütün vaatlerini yerine getirecek, bunu iddia ediyor. Bu sebeple bu cümleyi kuruyor. aynen öyle. İki husus var. Bunlardan bir tanesi Amerika'nın başında kendisinin de ifade ettiği. Tabii burada bu yok ama maalesef gördük işte Paris Olimpiyatlarındaki vahşeti gördük. Yani eşcinsel meselesine karşı çıkıyor. Burada okullardaki Hristiyanlık nasıl söyleyelim eğitimine ters düşen bu eşcinsellik meselelerine son vereceğim. Bu tür okullara fonları da keseceğim diyor. Şimdi baktığımız zaman bu tabii seçmen için bir takım önemli mesajlar. Şu anda yaklaşık 100 gün kaldı. 100 günlük bir yarışın içerisinde iyi bir Amerikan toplumuna düzelteceği yolunda mesajlar. Bu Yunus Bey'in söylediği gibi totaliter bir düzene geçer mi? İşte anayasada 6'ya 3 şeydeki liberallere karşı dikkat edin Trump'ı haksız bulmuş Anayasa Mahkemesi, Yüksek Mahkeme. Dolayısıyla ben burada büyük bir korku olduğunu düşünmüyorum ama şöyle bir gerçek de var. Gerek demokratlarda gerekse Cumhuriyetçi senatörler arasında şöyle bir korku var. Bu adam seçilirse Amerika'da bir daha demokrasi olmayacaktır. Ne yapıp onu seçtim. Ama ben bütün hocalarıma da sorayım. Hocam oraya gelmeden, sizin Bir soru sorunuzu soracağım. almadan Yunus'a ben şunu sormak istiyorum. Şimdi Yunus hani iki ihtimal var dedin ya. Peki Amerikan medyasında hangi ihtimal daha kuvvetli muhtemel olarak değerlendiriliyor? Yani Trump'ın işte bütün oylarımı, bütün vaatlerimi yerine getireceğim anlamında bunu söylediği yönünde mi bir düşünce hakim, yoksa İşte bir diktatörlük mü hedefliyor, bir daha seçime gerek kalmayacak derken o yön mü daha ağır basıyor olarak değerlendiriliyor? Ne dersin medyada? Şimdi sadece bu olay özelinde değil, zaten uzun süredir Fulya, Trump'ın diktatörlük heveslerinin olduğu iddiası dolaşıyordu. Ve medyada ciddi anlamda bunu alevlendiriyor. Demokratlar da seçim kampanyasını bunun üzerine kurmuş durumda. Yani Donald Trump yasa dışı göçten, ekonomiden, yurt dışındaki savaşlardan bahsederken demokratların ana stratejisi Trump'ın demokrasiye büyük bir tehdit olması. Şimdi Mesut Hocam doğru söyledi. Bunlar doğru. Yani Amerika'nın köklü bir yapısı var. Ciddi o check ve balance dediğimiz kontrol mekanizmaları var. Burada Trump mesela diktatör olmak istese nasıl olacak? Bazıları, yani bir kesim, Trump'ın bunu 2021 yılında denediğini düşünüyor. Seçimi kaybetti. Ne dedi? Kaybetmedim. Gitmiyorum dedi. Hatta Mike Pence'e, başkan yardımcısına, bu sonuçları doğrulama dedi. Durdur o oturumu dedi kongrede. Taraftarlarına da gidin hakkınızı kongrede arayın deyince kongreyi bastılar. Amerikan tarihinde bir ilk yaşandı.
Yani 2021 yılında, 21. yüzyılda bunun gibi bir olay yaşanabileceğini düşünüyorlar. Mesela ben bir konuşmasını da hatırlıyorum Trump'ın. Orada şey demişti, güzel olmaz mı? Ne güzel olur aslında bir daha seçilebilsem gibi. Yani sürekli bunları hafiften kaşıyor sanki. Bir de Trump'ın hani hoşuna giden, ciddi anlamda saygı duyuyorum dediği liderler Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un. Bu da insanlarda biraz acaba bunlara mı özeniyor? Amerika'yı böyle mi yönetmek istiyor diye. Hatta şöyle bir talebi de olmuştu başkanken. Ben ordunun geçit yapmasını istiyorum Washington'da. İşte tank getirin, top getirin, tüfek getirin, uçakları geçirin. Hani bir askeri geçit yapalım. Yani hep Trump'ın içinde böyle acaba böyle bir Çin olma, Kuzey Kore olma, Rusya olma hevesi mi var konusu Hala konuşuluyor. kısmet Nasıl yapacaklarına dair bir kanıt göstermiyorlar. Ama Trump'ın bu zamana kadar yaptıkları seçim sonucunu kabul etmemesi, kongreye baskını adeta nasıl diyelim teşvik etmesi, bunların hepsi insanlarda acaba bir daha gelirse daha da ötesine geçer mi? İkinci dönemi bittikten sonra bırakmak ister mi o koltuğu diye ciddi soru işaretlerine sebep oluyor. Haklılar mı? Bir ölçüde haklılar çünkü bunun mesajlarını veriyor. Peki Özey abi aslında Yunus da anlattı yani orada konuşulanları bize. Bir daha oy vermenize gerek kalmayacak cümlesi, ifadesi acabaları beraberinde mi getiriyor? Şimdi ya Beni ayakta yalnız bırakmayın efendim. öyle buyurun. bir arada Rica ederim. öyle bir arada kaldım ki yani Trump'ı savunur bir pozisyonda gözükmek istemem açıkçası. Var. Ama- Sahaya çıkarken iyi topçu. Ali Koç'un Fenerbahçe Kongresi'nde yaptığı konuşmayı hatırlayın. Öyle bir kadro kuracağız ki şampiyonluk sözü vermemize bile gerek kalmayacak. Şimdi nerede söylüyor bunu? Bağlamından koparmayayım. Hristiyanlar çıkın ve sadece bu sefer oy verin. Şimdi bu sefer oy verin diyor. Bir daha oy vermenize gerek kalmayacak. Evet. Yani bir daha aslında böyle bıçak sırtı bir başkanlık yarışı Bir daha olmayacak. seçim olmayacak demek. Hayır. Şimdi biraz geriye götüreyim seni. Rahmetli Bülent Ecevit 1950'li yıllarda gazeteci olarak Oregon Salem'e gitmişti. Orada Salem'de bir gazetede staj yapmıştı. Çok uzun süre kalmıştı Amerika'da. Onun Amerika mektuplarını ve gözlemlerini okumuştum. Bir şey çok dikkatimi çekmişti. Amerika'da askeri darbe olmaz diyordu Bülent Ecevit. Çünkü demokratik rejim o kadar içselleştirilmiş ve o kadar kurumsal hale gelmiş ki Amerika'da bir darbeyle iktidara gelmeyi düşünemezsiniz diyordu. Gerçekten de Amerika'da asker darbe yapmaz, lobiler kendi adamlarını sokarlar, Yahudi lobisi başka bir şey yapar, silah lobisi başka bir iş yapar ama Amerika'da bir diktaya gitme fikri çok makul gözükmüyor. Burada temel mesele benim anladığım, bu konuşmadan anladığım şey şu. Bir, diyor ki biz 4 yıl içinde ben öyle bir başkanlık performansı sergileyeceğim ki bir daha hiç bıçak sırtı bir seçim olmayacak. Çok çantada keklik olacak Cumhuriyetçiler için. Dolayısıyla sizin bir daha sandığa gitmenize gerek yok. Hani çıkın bir kere oy verin diyordu ya. Şimdi burada temel görmemiz gereken nokta özü itibariyle şu. Trump diktatörlüğe gidebilir mi dediğimiz adam ya Suriye'den askerlerini çekemedi. Başkandı. Yani Amerika'nın yönetimi evet başkan çok yetkilidir. Ama Amerika'da başkana rağmen ya da başkan bazı şeyleri yaptırmazlar başkana. İşte Suriye'den çekiliyorum dedi, çekilemedi. Hepimiz yaşadık bu tarihi. Şimdi Trump acul. Trump diplomasi dilini kullanmıyor. Trump küstah. Trump bir kaşığı havada bir adam. Trump'ın etrafındaki neokonların bir kısmının Türkiye düşmanlığını biliyoruz. Yani şimdi yapamayacak olsa bile işte bunlar konuşulsun diye mi böyle açıklamalar Ya yapıyor? şöyle Peki söyleyeyim kendini- ne oldu bak gündeme aldı hele. Kamala Harris konuşuyor musun şimdi? Kamala Harris konuşuyor muyuz? Konuşmuyoruz Kamala Harris'i. Niye konuşmuyoruz? Çünkü Çok Kamala güzel. Harris bir rüzgar Çok iyi yakalamıştı. yakaladı hocam. Yürüyordu. Bitti. Dün Netanyahu ile buluşmasında söylediklerinden itibaren şimdi bir şey yukarıya çıktı. Bir tık Konuşacağız yukarıya çıktı. Şimdi bak demokratlar Amerika'da LGBT'ye destek verirler. Kürtajı savunurlar. Tamam mı? Ve hayata bakışları baktığın zaman muhafazakar cumhuriyetçilerden 180 derece terstir. Ama Biden ne dedi bize? Bana ancak Allah söyleyebilir, Tanrı söyleyebilir başkanlıktan çekilmesini. Şimdi Hristiyanlar çıkın ve sadece bu sefer oy verin. Yunus'un söylediği çok önemli bir şey var. Bak orada evanjelikler de var konuştuklarının içerisinde. Şimdi Amerika'nın bir kesimi
büyük şehirleri, yanlışsam tabii Yunus benden, ya orada yaşıyor tabii ki daha iyi biliyordur. Çok fazla artık evsiz var. Evet. Eskiden New York'ta sadece Harlem'de korkardın. Şimdi New York'un her yerinde korkuyorsun. Yunus'un başına gelen bir tecrübe var Washington'da. Yani kapı önünde. Hikaye şu, Amerika'da artık büyük şehirlerde sokakta eskisi kadar güvenli değilsin. Amerika'da benzinin litresiyle ilgili, ki orada galon değil, neyle alıyordunuz Yunus siz benzini? Galonla alıyorsunuz. Galonu burada 4,5-4,60 civarı. 3 katına çıktı ama değil mi pandemiden beri? Pandemide yani pandeminin ortasında geldiğinde $2 civarıydı. Şimdi 4,5-4,60. Şimdi Ben Bir aralar emekli 6'ya okurken 99 senti. burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Amerika bir dışarıdan gördüğümüz çok kuvvetli kurumları, demokrasisi çok çalışan, her şeyin yerli yerinde olduğu bir Amerika Birleşik Devletleri var. Bir de gerçekte bir başka Amerika Birleşik Devletleri var. Mesela şunu konuşmuyorlar. Amerika'da herhangi bir suç işleyen, ağır bir suç işleyen bir katil mahkemeye çıkmadan 2 yıl tutuklu kalabilir. 2 yıl tutuklu kalabilir. Kimse de bir şey söyleyemez. Mesela Türkiye'de çok tartışılır. Dünyanın birçok yerinde tartışılır. Mahkumlara tek tip kıyafet meselesi. Amerika'da serbesttir. Şimdi Amerikan demokrasi dediğimiz şey böyle pür pak, sonsuz ve sorunsuz bir demokrasi değildir. Aynen öyle. Ama şunu görmemiz lazım. Amerika dünyada güç kaybediyor. Bak, diplomatik Evet. üstünlüğün Çin'e geçtiği bir ortamda neyi tartışıyoruz? Amerika'da bir diktatör gelir mi? Bir darbe olur mu? Bunu konuşmaya başladık. Bunun için, Dolayısıyla evet, da acabaları beraberinde dolayısıyla getiren bir açıklama. Trump demokrasi için bir tehdit midir? Böyle bir yanı var. Evet. Ama bu sözlerden ben yani en azından şu kurnazlıkta olduğunu biliyoruz. Diktatör olacak olsa bile bunun işaretini önceden vermez. Burada yapmaya çalıştığı Doğru. şey kendini farklı ifade etmeye çalışan, ama söylediğim gibi hep o, yani bu cümleleri gördüğüm an ben bugün aklıma Ali Koç'un öyle bir kadro kuracağız ki şampiyonluk sözü vermemize gerek kalmayacak sözleri geldi. Sanki biraz o tarafı meyil ediyor. Demokratlar bunu kullanır mı bilmiyorum. Ama bak, Kamala Harris. Amerika'da düştü mü Kamala Harris gündemden biraz Yunus? Yani şöyle, Kamala Harris'in o yakaladığı rüzgar bir haftadır hala devam ettiriliyor medyada ve anketlerde de dün mesela Fox bir anket yayınladı. Fox'da yani normalde Trumpçı, muhafazakar, Cumhuriyet Aynen. Partici 4 tane dört tane Salıncakta. ne onun adı? Salıncak eyalette, sağ olun, teşekkürler. Rica ederim. Bakın Michigan'da Harris 49, Trump 49. Minnesota'da Harris 52, Trump 46. Pensilvanya'da Harris 49, Trump 49. Wisconsin'da Harris 49, Trump 50. Çok kötü sonuçlar Trump için. Ya bu Normalde bunların hepsinde açık araydı Biden varken. Yunus- Zaten bundan dolayı Trump biraz dengeyi kaybetti, şirazesi kaydı bir haftadır. O zaman şunu söyleyebiliriz. Daha uç laflar, daha sert laflar, Aynen. daha bölücü, kendi tabanını konsolide etmeye yönelik bir kampanyaya doğru gidecek değil mi? Trump doğru. daha muhafazakar bir kampanya göreceğiz artık. Dün Kamala Harris'e serseri dedi. Serseri bu kadın dedi. Yani tam Trump bu şekilde şeyler söylüyor Yani ama şaşırtıcı. yani Trump'ın onun ağzından yardımcısı bunu da duymak. Evet. onun yardımcısının da şimdi sözleri çıktı. Kadınlara yönelik. İşte Kamala çocuksuz kedili kadınlar gibi dedi. Allah'ım ya. Ondan sonra çocuksuz kadınlara daha fazla vergi yapılmalı. Yani ikisi öyle bir sağa kaydı ki, o kadar radikalleştiler ki ikisi de. Karşılarındakinin de bir kadın olduğunu düşünmeden, şimdi hani Yunus, her akşam çıkıyorsun kadın kadın diyorsun. Ne alakası var, eşit değiller mi? Tamam öyle, ama seçmen davranışı öyle demiyor. Şimdi sen beyaz kadınlardan zaten oy alamıyordun. Bekar kadınlardan oy alamıyordun. Eğitimli kadınlardan alamıyordun. Şimdi hiç alamayacaksın. Toplumun Aynen. geniş bölümlerini kendine yabancılaştırınca sen sadece Trumpçılarla, radikal Trumpçılarla Evet. seçim kazanamazsın ki. Doğru. Bu işte ciddi bir sorun. Evet.